Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle Alize Angora bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle küçük bir lastik hazırladım. Haroşa lastik. Şöyle 2 diş oluştu. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 olması gerekiyor ilmek sayımızın. Şöyle göstereyim. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra şöyle bir artırma yaptım. 6 ilmek düz ördüm. Kenarlarda yarım dilim olacağı için 3 ilmek, ortalarda 6 ilmekle devam ediyoruz. Şöyle artırmadan sonra 6 ilmek düz ördüm. Daha sonra yine bir artırma yaptım. 6 ilmek düz. 5 6 6 ilmek düz ördüm artırmadan sonra. Bir ilmek artırma yaptım. Kenarda 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kenarlarda 3 düz, ortalarda 6 düz. Aralarda artırmalarımızı yapıyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Şöyle hepsini ters örerek devam ediyorum. İpim de oldukça ince şöyle. Modelimiz dantel gibi görünecek. Ama istediğiniz iple yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bakın burada 2 düzüm var. Bunların yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru keseceğim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. İkisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe çıkarttım. Yani sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım. Sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Ortada 2 düz ilmek. Daha sonra kalan şu 2 düz ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. İkisini bir alarak sağa doğru kestim. Devamında bir artırma, bir ilmek düz. Ortadaki bak ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. 2 ilmek düz ördüm. Sola doğru kestikten sonra 2 ilmek düz, tekrar sağa doğru kesiyoruz bu kalan 2 ilmeğimi. Yerlerini değiştirdim ve düz örerek kestim. Kesme işleminden sonra bir artırma, şu tek olan ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım.
Sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yapacağımız işlem yine aynı, ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Evet, sıramızı tamamlıyoruz. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki 2 tane ilmeğim var. Bunları yine sağa doğru keseceğim. 2 ilmeğimi aldım. Düz örerek sağa doğru kestim. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Artırma yaptıktan sonra ki ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Bu 2 ilmeğimi ikisini şu şekilde düz ördüm. 2 düz ördüm. 2 düzden sonra şu örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirerek bıraktım. Şurada bir ilmek artırma yapmıştık kesme yapmadan. Bunu 5. sırada eski sayısına getirdik kesme yaparak. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru kesiyoruz. Yerlerini değiştirdim. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2 düz ilmek. Şu örmeden aldığım ilmeği de ördüğüm bu 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında bir artırma yaptım. Sola doğru 2 ilmeğimi kestim. Sağa doğru kesiyorum. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi de yerlerini değiştirdim. Sağa doğru kestim. Bir artırma, bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek tekrar artırma yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de sola doğru düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 5. sırayı tamamladık. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 6 sıradan oluşacak. Şöyle güzel, zarif bir model. Bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Tekrar ediyoruz modeli. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Bakın tam şu ortaya denk gelecek artırma yaptığımız yer. Devamında 6 ilmek düz. Yine geldim şu ortadaki ilmeğe. 6 ilmek düz ördüm. Oraya gelince bir artırma. Devamında yine 6 ilmek düz. Kenarlarda 3 düz, ortalarda 6 düz öreceğiz. 6 düz ilmek ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım.
3 ilmek kenarda düz ördüm. Kenarlarda yarım dilim olacağı için 3 düz bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın şöyle ilmeklerimizin hepsini ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz, şu iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Ben yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bu ikisini düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir ilmek artırma yaptım. Bu ortadaki ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Şu şekilde sola doğru 2 ilmeğimi kestim. 2 ilmek düz ördüm. Sola doğru kesme işleminden sonra 2 düz. Şimdi sağa doğru kesiyoruz. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi sağa doğru keseceğim. 2 ilmeğimi aldım, düz örerek sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım, bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım, sola doğru 2 ilmeğimi kestim. Bir ilmek düz, bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Daha önce de dediğim gibi bu modelde arka yüzünde farklı işlem yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine sağa doğru kesiyorum. Yerlerini değiştiriyorum ben sağa doğru keserken. 2 ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirerek şu ikisinin bıraktım. Tekrar bir artırma yaptım. Sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Şimdi sağa doğru yerlerini değiştirdim. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek artırma yaptım. Sola doğru kestim 2 ilmeğimi. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimizi de sağa doğru
ilmeklerin yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek artırma yaptım. Son kalan 2 ilmeğimi de sola doğru kestim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzüne geçince son sıramız, yine ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Evet. Sıramı tamamladım. Bakın modeli 2 kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Hemen onu göstereyim size. Bunu da daha önce hazırladım. Şöyle. Bu da yine aynı iple, aynı numara şişle yaptım. Şöyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel, dantel gibi görünen bir örgü modeli. Bunda da şu tekstil tipi lastik uyguladım. Modelin arka yüzü de şu şekilde. Evet. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanılabilir. Yani yapacağınız örgüye göre de ipinizi tercih edersiniz. Benim kullandığım ip Alize Angora, şöyle tüylü iplerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.